haber izlerinden bu sefer F900XR'la birlikteyiz. Bugün ne gazladık baba? Yani gazladık. Bakın seyredin nasıl gazlamışız. Ufaklık diyorum çünkü S1000XR'dan dolayı buna ufaklık diyoruz ama aslında bu kendi segmentinde bambaşka bir olay. Yani tek bir kelimeyle bu motosikleti nasıl anlatırım size? Tek bir kelime. Tek bir kelime. Bence bugün ne kadar, belki de hiç motosiklet bu şekilde anlatılmadı. Ama biliyorsunuz size şu kadar beygir, şu kadar tork, şu kadar biyu yapıyor, teker yapıyor, iniyor, kalkıyor falan filan. O sürücüyle alakalı bir şey. Ön amortisörde niye ayar yok konusunu geçiyoruz. Çünkü ihtiyaç yok yani. Neden ihtiyaç yok? Çünkü yol tutuşu harika. Çünkü arka amortisörün sönümlenmesi ona göre ayarlanmış. Neyse bunların hepsini siliyoruz şimdi. Her şeyi yazı tahtasından sildik, geçti gitti. Tek bir kelimeyle bu yavruyu nasıl anlatırız? Tek bir kelimeyle. Geometri. Yes, geometri. Bu motosikleti geometri olarak anlatabiliriz. Tek kelimeyle. Çünkü şahane bir geometrisi var. Geometri dediğimizde hakikaten çok ince açılar, ince hesaplamalar yapılmış. Bunu böyle kelimelerle anlatmanın gerçekten imkanı yok. Binip buna gazlayacaksınız. Yol videolarında göreceksiniz. Bir gazladık, bir gazladık, bir gazladık, bir gazladık, bir gazladık, bir gazladık, bir gazladık. Şehirde kıvrak, iğme, fren, yat kalk falan filan, yani filtreleme 10 numara. Yavaş hızları inanılmaz iyi. 2 km/saat hızlara kadar inebildim. Buna şaşırdım. Yine geometriye bağlıyorum tabii buradan. Geometrisi mükemmel. Farları. Gece sürüşü yapmadık ama farları neden güzel? Bu ben buradayım, ben varım ifadesi yok mu yüzünde? Motomobil değil. Otomobil sürücüleri aynalarında bu aleti gördüklerinde hemen bir şerit değiştiriyorlar ki önce 1, önce 2, sonra 3 dedim ki gerçekten yakışıklı, güzel bir ifade var, kararlı bir ifade var. Dolayısıyla otomobil sürücülere hemen yol veriyor ve dediğim gibi şehir içinde inanılmaz. Bu motosiklet eşittir geometri. Bu motosiklet eşittir geometri. Yani bütün bunların tek başına bir süspansiyon tarafından başarılması çok doğru değil. Yani tek başına süspansiyon bu kıvraklıkla, çabuklukla baş edemez. Mutlaka geometrinin buna önemli bir katkısı olması lazım. Şimdi ben sanki yer çekimi, kütle çekimi vardı, eğime düştü, kütle yer çekiminde ben buldum, bak bunda geometri var demiyorum. Şüphesiz bütün motosikletlerde bir geometri var. Var tabii. Ama geometri var. Geometri var. Üçgen var. Yani binlerce çeşit üçgen var. Ağırlık, hız, tork, tutuş, binicinin ağırlığı, merkez kaç kuvvetleri ve buna uygun bir motosiklet yapmak için geometrisini kesinlikle çözmek lazım. Çok iyi olmak lazım. BMW mühendislerine tekrar beni buradan duyuyorlar mı, duymuyorlar mı? Hallo, die deutschen Ingenieure in Deutschland. Almanca söyledim. Belki dinliyorlarsa duysunlar diye. Herzlichen Glückwunsch für dieses şahane Motosiklet. Also die deutschen Ingenieure, ich danke euch allen für dieses wunderbares Moped. Für dieses wunderbares Moped, ya. Okey, tekrar Türkçe'ye dönelim. BMW Motorrad'ın başı Türkiye'de Başarı Erbaş. Onunla yaptığımız sürücü sohbetinde, yani hep takım elbiseyle görüyoruz ama aslında bir motosiklet tutkunu dururken bu jockey şeklinde bir hal alıyoruz motosikletin üstünde. Şöyle bir duruşunuz var. Hafif öne doğru eğimli. Dolayısıyla ön tekerlekten çok güzel, ciddi bir hissiyat. Azıcık geriye kayarak, selenin gerisine kayarak yine arka tekerlekten çok güçlü bir hissiyat. Viraj içlerinde şurada bir tümsek yapılmış. Yani oraya hakikaten viraj çıkışlarında böyle kalçamızı dayayabiliyoruz. Yani zaten ivmeyle oraya da biraz kayıyorsunuz galiba. Çok güzel bir görüntü. Ulaşım aracı olarak da kullanayım diyorsanız çok doğru. 110, 190 ile 120 km/saat hızlarda, saat hızlarda 4-5 litre falan bir yakıt tüketimi var. Ama söz veriyorum bunu daha fazlasını yakacaksınız yani. Söz, kesin garanti yani. Çünkü hiçbir virajda bu sizden vazgeçmeyecek.
Yani sizi provoke etmekten vazgeçmeyecek. Her seferinde babacığım aç şu gazı, aç şu gazı diyecek ve açacaksınız. Ve hakikaten eğleneceksiniz. Daha geldi aklıma. Hızı çok güzel hissettiriyor. Hızı hissediyorsun. Hızı hissetmek istiyorsan hızı hissettiriyor. XR'ca sürmek istiyorum diyorsan, hunharca gitmek istiyorum diyorsan XR 900 senin makine. S1000 XR uzun açık geniş virajları istiyor. Bu sokağa çıktığın anda eğlencesi başlayan bir motosiklet. Aradaki en belirgin fark bence bu. 4 ve 2 silindir olmasının yanı sıra S1000 XR 4, bu iki en belirgin fark. Bunu da sokağa çıktığında eğlence başlıyor. Ötekinde biraz böyle bir gitmek lazım. Diğer bir konu o. Bunun için camı küçük diyenler oldu. Yani böyle mesela geliyor, bakıyor. Camı küçük. Evet küçük. Ama biliyorsunuz bazen çok büyük şeyler işe yaramayabiliyor. Bu küçük ama işlevsel. Önemli olan işlevsel olması. Bu işlevsel bir cam. Evet çalışıyor. Yani rüzgardan yeterince koruyor. Bir bubble yaratıyor ama sizi motosikletin üstündeki hızdan izole etmiyor. Yani hızı çok net hissettiriyor. Bu çok iyi bir şey. Yani böyle bir motosiklette bunu bekler insan değil mi? Yani böyle VIP bir aracın arkasındaki konfordan ziyade biraz böyle rüzgarı ve hareket hissetmek istersiniz. Ama tabii böyle de olmak istemezsiniz. Onu yapmıyor işte. Yeterince çok güzel bir koruması var ve işlevsel. Yani bazen büyük şeyler çok işe yaramıyor. Küçük şeyler daha çok işe yarıyor. Ancak burada aklıma gelen bir şey var. Bazen şunu unutuyor insanlar. Aldığımız kasklar var ya, bu kasklar rüzgar tünellerinde farklı biniş şekillerine göre tasarlanıyor. Yani kimisi şu şekilde kullanmak üzere tasarlanmış. Dolayısıyla spoiler'ı ve çenesi ve rüzgar yarma şekli de o tip motosikletlerdeki oturuş pozisyonuna uygun şekilde tasarlanıyor. Tam yatmalık, yarım yatmalık ve dik kullanmalık diye aslında ana 3 tane şeye göre ayarlanıyor bu kasklar. Şimdi siz bir enduro kaskı ile veyahut da bir seyahat yani dik oturumlu bir kask ile bunu kullandığınızda yüksek hızlarda doğal olarak bu camın veyahut da motorun suçu değil, bu sizin kaskı doğru seçmemenizle alakalı bir durum. Dolayısıyla kask seçerken lütfen renklerine, marka modelleri dışında üreticinin web sayfası var, genellikle oluyor. Orada üretici bu kaskları ne amaçla yaptığını çok net anlatıyor. Siz de motosikletinizi alırken ona göre bir kask alırsanız bu böyle bir problem zaten yaşamazsınız. Dolayısıyla bunun camı doğru bir kask kullandığınız takdirde inanılmaz derece yeterli, keyifli. Dynamic modla bunun road modu bazen oluyor. Bazı motosikletlerde işte biniyoruz böyle sport veya turbo neyse dynamic bir şeyler oluyor. Onlara basıyoruz. Evet daha güzel falan filan diyoruz ya. Bunda öyle değil. Çok daha çok işte ya. Çok yani çok. Kelimeler yetmiyor bir yerden sonra. Yani direkt hissediyorsun. Yani oba falan diyorsun. Viraj çıkışlarında dynamic traction çok güzel bırakıyor arkayı. Aman dikkat. Ama eğlenmek isteyen için de güzel bir enstrüman tabii. Bir yere kadar yardımcı oluyor çünkü o. Motosiklet tamamıyla altınızdan kaçmıyor. Güzel güzel kaçırabiliyorsunuz ayarlı biçimde. Her zamanki gibi çok şık farlar. Tasarım inanılmaz derecede güzel. Yani bu motorun, bu makinenin F750 olduğunu, bu makinenin F850'de de olduğunu, bu makinenin burada bambaşka bir şey olduğunu da inanmakta biraz güçlük çekiyorum. Gerçekten farklı bir karakter. Çok çok değişik. Çok çok farklı hissettiriyor. Hani road modda çok bir şey hissetmiyorsun açıkçası. Ulaşım amacıyla şehir içinde kıvrak bir şekilde. Onda da çok güzel bir commuter oluyor yani. Hakikaten böyle tık 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 tık. Yani scooter yerine kullanmayı sevebileceğin kadar basit gerçekten de bir durumu var bu motosikletin. Sormak istediğiniz şeyler olursa kanalın altında lütfen yazınız. Elimden gelince cevap vermeye çalışayım. Biner binmez üstüne ilk hissedeceğiniz şey geometri. Sportif bir karakter ve bunu sokağa çıkar çıkmaz üstüne biner binmez eğlencenin başladı. O zaman ne diyelim? Hadi hayata bir sürüş yapın. Hoşça kalın. Neler çekiyorum, neler çekiyorum. Start recording. Yes. Okay. Bence çok güzel oldu ışık. Evet, bayağı bir aydınlandın sen de bu arada.
Ve enteresan insanlar var. Ama bu Covid sayesinde birazcık sanki böyle bir hani sosyal mesafe diyoruz ya. Daha önce sosyal mesafemiz vardı ama çok Homofobik yakın. diyorlardı ama onu yapınca. Homofobik diyorlardı gerçekten bak. Ben arkadaşlarımla mesela ara mesafe kardeşim çek kolunu falan dediğim zaman homofobik misin sen diye soruyordu hemen. Şimdi ama artık bunu diyemeyecekler galiba. Yani diyemeyecek çünkü ben tükürüğünü yalamak zorunda değilim. Ağzından tüküre tüküre konuşuyor ve dokunarak konuşuyor. Yani Ya bu insanların zaten bir kısmının Doğu Afrika'daki maymundan bir kısmı da Güney Afrika'daki lamadan geldiği biliniyor. Muhtemelen tükürenler onlar da evrilerek iki ayak üzerinde yürümeye başlıyor ama tükürerek konuşuyor. Olabilir. Covid sayesinde birazcık bir sosyal mesafe iyi oldu. Evet, bu öpüş tıpış işleri. Ne güzel konuşamadım bu öpüş nakış işleri. Emrah, XR'ca sürmek istiyoruz diye biz bu motoru ben bunu. tanıtmak istiyorduk seninle. Tabii böyle şurası güzel, böyle gidiyor, şöyle yatıyor bilmem ne diye anlatacak mıyız? Tabii ki onları anlatacağız. Çünkü hakikaten öyle yatıyor. Öyle gidiyor ve öyle sürüyor. Nelerini merak ediyorsun bu arkadaşım bana onu söyle. Tümer abi. Yani her şeyini merak ediyorum. Yani mesela yatakta nasıl? çok zor soru Yani ya. yatakta nasıl? Ne bekliyorsun yatakta? Yatakta ne bekliyorum abi? Ateşli, Tamam. seksi, Tamam. provokatif Tamam. Aynaya baktım mı ve hiç? her türlü Bunları isterken. öyle bir şey mi görmem gerekiyor? Ya geçen bir açtıydın sen bunda böyle bir hani Eğim. bu virajın kabul oldu. Evet. Bravo maşallah yani 45 derece. Çok oturaklı bir alet yapmışlar. Bilir misin bilmiyorum. Oturak derken oturaklı Tabii. Yani sele oturaklığından bahsediyorum. Kesinlikle. Yani çok oturaklı bir makine. Evet. kesinlikle motosikletin yere Peki çok oturaklı makine. basışından bahsetmiyorum. Peki çok oturaklı makine. Rekler bekliyorsun ama çift silindir.